Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınızı şimdiden eksik etmediğiniz için Allah razı olsun diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın yapmış olduğu açıklamalara gideceğiz. Bileceğiniz üzere dün Cumhurbaşkanımız Erdoğan Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Daha sonrasında Mahmut Abbas özellikle de Gazze'deki Türkiye'nin rolüne ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar bir karşımıza gelsin. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten selamlarını ve teşekkürlerini ileten Abbas, Türkiye'nin Filistin davasına olan sürekli desteğinden ötürü müteşekkiriz ifadesini kullandı. Abbas, Türkiye'nin Filistin halkına ve Gazze'deki halka yönelik gönderdiği yardımlardan dolayı da en içten minnettarlıklarını ifade ederek, Türkiye, Filistin halkına karşı kardeşlik temelinde tarihi sorumluluğuyla bütün sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir değerlendirmesinde bulundu. Şu anda 120 binden fazla Filistinli'nin yaralandığını ve öldüğünü kaydeden Abbas, Batı Şeria'da da aynı şekilde İsrail suçlarına devam etmektedir, katliamlarını yapmaktadır diye konuştu. Ah Mahmut Abbas ah, gerçekten de kıymetli dostlar, özellikle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas hakkında söyleyecek o kadar çok şeyimiz var ki, özellikle Türkiye olarak geçmişte yapmış olduğu hata mı dersiniz, bilerek mi, kendisi mi seçti bazı yolları, Türk milletinin gerçekten de kanına dokanmıştı. Fakat şükretsin ki Türkiye gerçekten de, ben size bir şey diyeyim mi? Biz çok büyük, çok kadim bir devletiz. Ben mesela hazır konusu açılmışken sormak istiyorum. Şimdi yardımlara geleceğiz ama o hani Güney Kıbrıs Rum yönetimine vermiş olduğu bir destek vardı ya Mahmut Abbas'ın. Güney Kıbrıs Rum yönetimi nerede mesela? Hiç kendisi bazen gece uyumadan önce düşünüyor mu bunu? Yani Güney Kıbrıs Rum yönetimi şu an özellikle de batılı güçlerin İsrail'e silah sağlamış olduğu bir üs haline geldi. Ve daha sonrasında ise Mahmut Abbas kendi ülkesinin halkını Güney Kıbrıs Rum yönetiminden kalkan silahlar eşliğinde bombalanmasını sadece izliyordu. Hani destek veriyordun Güney Kıbrıs Rum yönetimine? Hani Yunanistan nerede mesela, sana yardım etmiyor mu? Şimdi yardım listesi bugün açıklandı. Şimdi sizlerle sıralamayı da paylaşmak isteyeceğim. %25'te Birleşik Arap Emirlikleri birinci sıradaydı. Hemen devamında %20. Suudiler de %20 yardım etmişti toplam yapılan yardımlardan. Devamında ise %17 ile Türkiye 3. sıradaydı Gazze'ye en fazla yardım eden ülkeler sıralamasında. Akabinde ise %8 ile Katar gelmekteydi. Tabi bazı batılı ülkelerde yalandan göstermelik yardımlarda da bulundular. Kargo uçaklarıyla denize atmışlardı daha öncesinde yardımı. Bugün mesela Fransızlar, yine ABD, Fransa, Ürdün yardım göndermekteydi. Onların herhalde karaya ulaştı. Yani şunu da merak ediyorum. Adamlar silahı gidiyorlar İsrail'in eline kadar ulaştırıyorlar. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri silah söz konusu olduğunda eline veriyor, dibine kadar getiriyor. Fakat yardım söz konusu olunca çok mu zor yani? Amerika Birleşik Devletleri veyahut da Fransa Gazze halkının içine girip de hani çok yapmış oldukları güya Irak'ta, devamında Afganistan'da sürekli halka yardım gönderirlerdi ya. Ne oldu? Sahaya inip hiçbir şekilde yardım gönderemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunun sebebi ise İsrail diasporası. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisi buna hiç izin verir mi? Vermiyor. Devamında bileceğiniz üzere refah sınır kapısından Türkiye belli başlı STK'lar aracılığıyla veyahut da işte devletimiz, Milli Savunma Bakanlığımız Ürdün'e kargo uçaklarıyla yardımlarını gönderiyor. Fakat bundan sonraki süreçte İsrailler refah sınır kapısından geçtikten sonra biliyorsunuz bir kez daha kontrol ediyorlar. Yani İsraillerin insafına kalmış durumda yardımların Gazze halkına ulaşması. Bundan sonraki süreçte bir deniz yolunun açılması da düşünülmekte. İsrailler zaten o yardımları kontrol ettiği müddetçe ne kadar Gazze halkına yardım gönderilebilir? Orası zaten büyük bir muamma. Tekrardan Ramazan ayına giriyoruz. Oradaki dost ve kardeşlerimiz için gerçekten de dualarımızı eksik etmeyelim. Rabbim tüm mazlumların yardımcısı olsun. Gerçekten de işler acısı bir durum. Yine halen ne yazık ki Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde sürmeye devam ediyor. Dualarınıza lütfen onları da eksik etmeyin. Bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde aslında ilk konu başlığımızda bağlantılı bir
konuya gideceğiz. Nasıl bağlantılı? Milli Muharip Uçak Kaan'ın dış basına yansıma haberine gideceğiz. Ama bağlantıyı şu şekilde kurabilirsiniz mesela habere geçmeden. Güçlü Türk savunma sanayisi demek aslında güçlü Türk diplomasisi demek. Türk savunma sanayisi bundan çok değil. Yani 20 yıllık atılımını 40 yıl önce yapmış olsaydı belki de kim bilir Gazze şu an bu halde olmayabilirdi. Bundan dolayı yerli savunma sanayimize ben özel odaklanmaya devam ediyorum. İkinci konu başlığımızda Avrasya Times. Hindistan medyası Milli Muharip Uçak Kaan'ı kaleme aldı. Avrasya Times yapmış olduğu haberinde bir tane Hintli eski hava kuvvetleri Maraşal'ini konuşturdu. Maraşal dedi ki Türkiye'ye özellikle de 5. nesil savaş uçağı programında örnek almamız gerek dedi Hindistan olarak. Detaylar bir karşımıza gelsin. Neler yaşanıyor Hindistan'da hep birlikte öğrenelim. Avrasya Times'a açıklama yapan Anil Kupra'ydı. Hindistan Hava Kuvvetleri emekli generaliydi kendisi. Anil Kupra dedi ki Türkler Kaan'ın tasarımı kararını 2010 yılında aldı. 5. nesil uçak ilk uçuşunu Şubat 2024'te gerçekleştirdi. Bu olağanüstü bir başarı. Kaan projesinde 200 kadar Pakistanlı mühendis görev yapıyor. Görüşmeler başarılı olursa Pakistan, Azerbaycan'ın ardından Kaan programına katılan ikinci ortak olabilir. Pakistan Hava Kuvvetleri 100 adet Kaan için talepte bulunabilir önümüzdeki dönemde. Hindistan'ın Türkiye'nin başarısından ders alması gerekiyor. Türkler 5. nesil savaş uçağı programında açık ara önde diye Anil Kupra açıklamalarını sonlandırmıştı. Ama kıymetli dostlar içimden de geçirmedim değil. Şimdi Hindistanlı emekli Maraşal demiş ya Pakistan Türklerden 100 tane Kaan siparişinde bulunabilir diye. Ya bir düşünsenize Rabbim inşallah o günleri gösterir ya. Adaşımdan şöyle 100 tane Pakistan'a, 70 tane Azerbaycan'a, 10 tane Libya'ya, 5 tane Somali'ye verdiğimiz günleri bir düşünsenize. Gerçekten de hani bu duygu tarifsiz bir duygu biliyor musunuz? Hani Türkiye sadece kendisi güçlenmeyecek, kendisi müreffeh seviyeye ulaşmayacak. Aynı zamanda Türkiye ile birlikte yol yürüyen yoldaşlar da aynı şekilde Türkiye'nin gücünden nasiplenecek. Yani Rabbim inşallah bu günleri yaşatsın, göstersin bizlere. Ama çok da uzak değil bu günler. Onu da belirtmek isterim. Düşünsenize şöyle Pakistan bayraklı veya Azerbaycan bayraklı MMU Kaanlar öyle sırayla fil yürüyüş yapıyorlar. O günleri inşallah Rabbim bizlere gösterir. Vallahi tüylerim diken diken oldu diyorum ve bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel derledim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Odesya'ya gideceğiz. Ukrayna Odesya'da önemli bir misafir vardı. Yunanistan lideri Mitsotakis, Ukrayna lideri Zelenski'ye ziyaret gerçekleştirmişti. Fakat kıymetli dostlar Yunanların korktuğu şey başına da geldi. Yunanistan lideri Mitsotakis hava saldırısına denk geldi Odesya'da. Odesya ziyareti düzenleyen Mitsotakis'in konvoy yakınlarında bir nokta Rus ordusu tarafından vuruldu. Yunan heyetinin durumunun iyi olduğu belirtilmekteydi. Özellikle Yunan heyeti yaşanan bu olay sonrasında en az 1-2 hafta kendisine gelemez. Hemen devamında ise Türk savunma sanayisi yine ihracat başarısına kat be kat devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın sahip olduğu Dairsan tersanesi Katar ordusu için 2 adet yüksek süratli hücum botu inşa etmek için sözleşme imzaladı. Görmüş olacağınız üzere törene Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün de eşlik etmişti. Macaristan'a gidelim mi be? Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Başbakan Viktor Orban Cuma günü ABD'nin Florida eyaletinde Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşmede Avrupa'da barışın nasıl sağlanabileceği konuşulacak. Trump'ın seçilmemesi durumunda Avrupa'da barışın sağlanmasının çok zor olduğunu düşünüyoruz. Eğer Trump görevde olsaydı Rusya-Ukrayna savaşı hiç başlamazdı diye Macaristan Dışişleri Bakanı açıklamalarını sonlandırmıştı. Gagavuzlardan Türkiye'ye destek talebi var. Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Evgenia Gutsul Türkiye'den destek talep etti. Dedi ki Gutsul, bölgedeki istikrarı bozma ve Gagavuz özelliklerini sabote etme girişimlerine son vermesi için Türkiye'den Moldova yönetimine baskı yapmasını rica ediyoruz. Geçtiğimiz senenin Eylül ayında Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moldova hükümetinin Gagavuz halkına karşı ayrımcı tutumunu ele almıştık. İnanıyoruz ki Ankara, Moldova hükümetinin Gagavuz halkının özel statüsünü ihlal etmesine izin vermeyecektir diye açıklamalarını sonlandırmıştı Gutsul. Görmüş olacağınız üzere Türk yine beklenen olmaya devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı
Başkanı David Cameron. Yapmış olduğu son açıklamasında Cameron dedi ki İngiltere'nin Gazze'ye yardımları engellemesi sebebiyle İsrail'e karşı sabrı giderek azalıyor diye bir ifade kullanmıştı Cameron. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında ise NATO'nun yapmış olduğu bir sosyal medya paylaşımına gideceğiz. NATO resmi hesabından bir kısa shorts video paylaşmıştı. Dedi ki NATO, sizce NATO podyumunda en iyisi kim diye bir soru sormuştu hesabından. Tahmin edeceğiniz üzere Türk askerleri de NATO'nun resmi hesabındaki paylaşımında yerini almıştı. Yani Türk ordusu nerede olursa olsun dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ayrıca resmi paylaşımın altı da tahmin edeceğiniz üzere Türk bayraklarıyla dolup taşmıştı. Bu NATO'nun sosyal medyasını yöneten ekip gerçekten hani bizim askerlerimize yani illallah ettirmiştir. Normalde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tarz paylaşımlar hiçbir şekilde, düşünsenize Milli Savunma Bakanlığı soru soruyor, işte en iyi piyademiz kim falan filan, yürüyüş gerçekleştiriyor askerlerimiz falan, böyle bu tarz yani paylaşımlar hiçbir şekilde Milli Savunma Bakanlığı yapmaz. Bizimki yani gerçekten de ciddi bir seviyededir bizim Milli Savunma Bakanlığımızın paylaşımları. Ama görmüş olacağınız üzere hani komutanlarımız da demiştir artık, şart mı koştular ne yaptılarsa, ulan Allah cezanızı yani ya, gerçekten de uğraştırdıkları şeylere bak bizim askerlerimizi diye yani işlerinden geçirtmişlerdir. Türk askeri normalde podyumda yürüyor falan, ne bileyim, bana pek yani güzel gelmedi bu ifadeler ama NATO'dur işte, ne yapsa yeridir diyoruz ve devamında kıymetli dostlar bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.